Maske, maske, maske. Borular da var ama, borular da var. Gaz maskesi, maskeler, maskeler. Başından beri buradayız. Hani sürekli burada olmasak da devamlı olarak geliyoruz. Ziyaret. Evi ziyaret ediyoruz. Burayı değil de evi ziyaret ediyoruz. Biraz dinleniyoruz. Tekrar geliyoruz. İlk baskı yediğimiz sabah ben inanamadım kendime yani. Böyle bir durum içinde bulunduğuma yani hiç öyle baskı yiyeceğime inanmıyordum ben çünkü öyle gelmedim. Hani burada geleceğim, parkta oturacağım, işte destek vereceğim hani. Çünkü gördüğüm şeyler onlar değildi. İnsanlar burada kitap okuyorlardı. Biraz daha sakin, daha aydın insanlar vardı. Daha böyle ne yaptığını bilen insanlar vardı ama hiç öyle bir tepki beklemeyen bir grup vardı aslında. Bütün baskılar bir kırılmaya yol açtı ve şu anda önde geçilemez bir dinamikle aldı ve yürüyor. Bundan sonrasında nasıl dönüşecek bence çok önemli şu anda böyle gözüküyor. Çünkü burada olmak çok önemli ama burada niye olduğumuzun altını iyi çizmek gerekiyor. Diğer türlüsünde bir süre sonra gündelik hayatımıza geri dönermişiz korkusu, endişesini taşıyorum. Yetkililer bence artık görmeye başladılar buradaki kalabalığın ne kadar bilinçlenmeye başladığını. O yüzden gitgide daha iyi reaksiyonlar alacağımızı düşünüyorum. Ama bugüne kadar da çok üzücü durumlar yaşandı bence. Yani çok yok sayıldık ilk başta ama böyle devam edersek kendimizi çok iyi kanıtlayacağız. Bence tam gaz devam etmemiz gerekiyor. Biz Bakırköy'den geliyoruz. Bakırköy'de de bir fiil orada 4-5 gündür geceleri saat 3'e kadar oradayız. Buraya da 2'dir, buraya da geliyoruz. Beşiktaş'a geldik. Beşiktaş'ta da büyük bir etki vardı, tepki var. Tabii çok üzüntülüyüz. Böyle olmasını hiçbirimiz istemezdik. Hele gençler için. Ben emekli bir kadınım. 25 sene çalışmışım devlete. Yani kendim için hiçbir şey istemiyorum. Doğmayan torunum için bir şeyler istiyorum. Çünkü gidişat hiç iyi değil. Hepimiz bir şeyler yapıyoruz. Yani gençleri görünce çok mutlu oluyorum. Ve çok güzel gençlik var. Geleceğimiz, onlara bırakacağımız yerin de biz onlara iyi bir şey bırakalım diye çabalıyoruz. Elimizden gelen bu çocuklar. Şu an inanılmaz bir enerji var içeride. Çok güçlü insanlar var bence. O yüzden şu an kendimi çok daha birçok şeye hazır hissediyorum. Çok daha güçlü hissediyorum. Çok daha hiç yalnız hissetmiyorum kendimi. It's been a very powerful and very emotional weekend to see how people have come together and how fast it has happened. Like I was here on Tuesday for a very small demonstration and it seemed this is just like a smaller demonstration, and then again on Thursday, and then to find out Friday morning that the park had been emptied, and then see what went on Friday night. It was really I think the Turkish people can be proud that they were able to get together so fast and actually make an action. Have you experienced something like this before Never. in your own country? No, never. We talked about it. I have some Danish friends here, and we talked about that we have been to demonstrations, but they have only lasted like one day. And actually, we talked about that they have never had any effect. So the fact to see what the result has been, like I know it's not done yet, but like so far the results is very, it feels really good. Yeah. Bizim camimiz, mescidimiz üzerinden kendi siyasal hegemonyasını güçlendirmek isteyen, dini kapitalizm, mabedi AVM olmuş bir hegemonyaya da en güzel cevabımızı vermiş oluruz diye umuyorum. Teşekkür ederim. Bugün burada yaşadığımız, bugüne kadar alışık olmadığımız türden bir toplumsal pratik. Arap Baharı gerçekleşirken Türkiye'de böyle bir şey olmayacağını düşünüyorduk. Türkiye'nin mevcut siyasal sosyal yapısının bu türden bir kalkışmaya çok açık olmadığını, buradaki toplumsal tabanın öyle işlemediğini zannediyorduk. Bugün karşı karşıya kaldığımız durum, şu an, şu moment, şu mekan bunun böyle olmadığını gösteriyor ve muhtemelen siyasal ezberimizi bozmamız gerekecek. Bu ilk intibam buraya dair. İkincisi, biraz kötü bir şekilde burada açığa çıkan bir kısım tepki de şunu gösteriyor.
Türkiye son 10 sene içerisinde çok ciddi bir dönüşüm yaşasa da siyasal anlamda belli bir takım toplumsal meseleye dair biz yüzleşmeyi yaratamamışız. Yani mevcut siyasal rejim Kemalizmle hesaplaşmasını kötü bir iddianame, kötü bir yargılama süreci ve kötü failler üzerinden yürüttüğü için bu hesaplaşma toplumun tabanına yayılmamış gözüküyor. Gezi Parkı direnişinin öncesine de biraz bakmak lazım. Çok fazla şey birikti aslında. Yani Reyhanlı katliamı, işte öncesi yapılan katliamlar, saldırılar, halka yönelik saldırılar, piyasacı saldırılar, sonrasında Reyhanlı, alkol yasağı, yani insanların hayatına yönelik kimi kısıtlamalar. Bunlar üst üste bindi aslında. Birçok şey üst üste bindi ve patladı. Yani Tayyip Erdoğan işte diyor 2 ağaç için bunu kıyameti koparıyorlar bilmem ne falan. Mesele 2 ağaç değil, işte bunların meselesi başka bir şey. Bir yanıyla o açıdan aslında hani tırnak içinde haklı. Yani çünkü mesele sadece ağaç meselesi değil. Ama vesile oldu böyle güzel bir direnişe, halkın ya kendini artık ifade etmesine vesile oldu. Ya bence bu açıdan çok hani tarihi bir dönem yaşıyoruz. Bundan sonra nasıl gelişmeler olacak yakın gelecekte? Benim tahminlerim şu anda tahmin etmek epey zor. Çünkü biraz siyasi irade ve iktidara, siyasi irade değil, iktidara bağlı aslında nereye yönlendirileceği. Ama burada müthiş bir direniş var. Karşı karşıya geliniyor. Daha fazla can kaybı olmasın. Şu anda gelecekle ilgili söyleyebileceğim tek şey bu. Burada kütüphaneler oluşturulmaya çalışılıyor. Mutfaklar, evler oluşturuldu. Aslında burası bir yaşam alanına dönüşebilir. Bence mühim olan bu. Çünkü buranın genel olarak kent hakkında herhangi bir söz hakkına sahip olmayan insanların reddiydi bu en başta. Yavaş yavaş bence sönümlendiğinde bu alev ortaya gerçek talepler çıkmaya başlayacak. Ve başladı da aslında. Sinemacılar, sanatçılar, yazarlar hepsi tek tek en azından sürecin destekçisi olduklarını söylüyorlar. Birazcık daha zamana ihtiyaç var ve bu zaman, süre zarfı içerisinde de yan yana durmak gerekiyor ama birbirini bayağı dinleyerek yapmak gerekiyor. Eğer bu eşiği aşarsak Türkiye gerçekten anti ideolojik, depolitik değil ama klasik toplumsal gerilimlerin ötesinde bir siyasal muhalefete kavuşacak. Çünkü bu meydan yapılması istenen AVM projesi, HES'ler, eğitimle ilgili sorunlar, sağlıkla ilgili sorunlar, bunlar bütün toplumu ilgilendiren meseleler ve bizzatihi AKP tabanı da neoliberal politikaların sonuçta maruzudur. Bunu aşabilirsek bu zeminin çok daha başka bir şeye evrileceğini düşünüyorum. Do you think that this all protests will be effective in the near future? Like, do you think that some... Very much. I think things are going to change a lot. I have no idea how, but I just don't think you can have all this energy and not also have some like quite tangible results from it. Yeah. Just feel it? Yeah.